Amerika Birleşik Devletleri'nde bir cadı avı, Salem Cadı Mahkemeleri. Bir önceki videomuzda işlediğimiz cadı avcılığı çılgınlığı Avrupalı göçmenler tarafından Amerika kıtasına da taşınmıştır. Bu cadı avcılığının en meşhur örneklerinden biri Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Massachusetts eyaleti Boston'da bulunan Salem kasabasında yaşananlardır. 1626'da Protestanlığın Püriten koluna mensup kişilerce kurulan bu kasaba, 1692 yılında tarihinin en karanlık sayfasını yaşayacaktı. Hristiyanlığın en saf halini yaşadıklarını düşünen Püritenlere göre, özellikle şeytanın en kolay baştan çıkarabileceği kişiler, zayıf yaratılışlı kadınlardı. 1648 yılında Charlestown'da, 1688 yılında Boston'da cadılık suçlamasıyla asılanların da kadın olması bölgede bu inancı daha da güçlendiriyordu. Salem cadı davaları köy papazı olan Samuel Parris'in evinde başlamıştır. Papazın hizmetçi olarak kullanmak üzere satın aldığı Güney Amerikalı köle Tituba evin kızlarına mistik hikayeler anlatır, çeşitli sihir numaraları yapardı. Bu hikaye ve gösterilerden etkilenen kızlardan birinin tuhaf davranışlar sergilemeye başlamasıyla olaylar başlar. Papazın kızı Elizabeth tuhaf davranışlar sergilemeye başlamıştı. Daha da kötüsü, onu başka genç kızlar da takip etmiş ve tuhaf tavırlar sergileyenlerin sayısı artmıştı. Bu kızlar kilise ayinlerinde Tanrı'nın adı geçince kulaklarını kapatıp çığlıklar atıyor, ağlama krizleri geçiriyorlardı. Kızlar önce doktora götürüldü. Fakat herhangi bir hastalık izine rastlanamadı. Bunun üzerine kızların büyüden etkilenmiş olabileceği düşünülmeye başlandı. İlk kurban hizmetçi köle Tituba oldu. Tituba'nın yanı sıra genç kızlar köyün dilencisi Sarah Good ve Sarah Osborne'un da isimlerini verdiler. Kızların ifadelerine göre bu üç kişi kendilerini cadı yapmaya çalışıyordu. Bu kişiler 29 Şubat'ta hapsedildi. Bugün cadı evi olarak bilinen yerde ilk mahkeme yapıldı. Tituba hariç diğer sanıklar suçlamaları reddetti. Kızlar mahkeme salonunda da garip hareketlerine devam ederek herkesi etkilediler. Tituba ise cadı olduğunu söyleyerek akla mantığa gelmez hikayeler anlatıyordu. İsminin Cadılar kitabında yazılı olduğunu söylüyordu. Her şeyi başlatan Tituba bununla kalmamış, köyden 6 kişinin daha cadı olduğunu beyan etmişti. Bu beyandan sonra köy karışmış, herkes birbirinden şüphe eder hale gelmişti. Her şeyi başlatan kızlar histeri krizi geçiriyordu. Önlerine geleni suçluyorlardı. Suçlananlardan biri de köyün rahibiyle arazi anlaşmazlığı olan 71 yaşında Rebecca Nurse adında bir kadındı. Bu kadın köyü ikiye böldü. Köyün yarısı onun masum olduğuna inanıyordu. Bunlar olurken yaşlı kadının iki kız kardeşi de cadılık suçlamasıyla tutuklandı. Mary Warren adındaki bir kız da tuhaf davranışlar sergilemeye başlamıştı. Çalıştığı yerin sahibi olan John Proctor saçmalamayı bırakmazsa onu döveceğini söyleyince kız aniden iyileşti. Fakat bu adam ve ailesi de cadılık suçlamalarıyla tutuklandı. İş o dereceye varmıştı ki köyün eski papazı cadıların reisi suçlamasıyla tutuklanmıştı. Köyün genç kızları ardı ardına hastalanıp insanları suçlamaya devam ediyordu. Mayıs ayına gelindiğinde 140 kişi cadılık suçlamasıyla hapisteydi. En küçük cadının yaşı 4'tü. Annesinden ayrılmak istemeyen küçük kız cadı olduğunu söylemişti. 27 Mayıs tarihinde 8 kişilik özel bir mahkeme kuruldu. Mahkemenin ilk kurbanı Bridget Bishop oldu. 10 Haziran 1692 tarihinde Gallows tepesinde asıldı. Bu arada histeri krizindeki kızlara kendi kasabalarındaki insanlar bile yetmemeye başlamıştı. Komşu köy ve kasabadaki insanları da suçlamaya başlamışlardı. İdamların ardı arkası gelmiyordu. Giles Corey adındaki bir kişi taşla ezilerek öldürülmüştü. Asılanlar arasında eski papaz George Burroughs bile vardı. Hapishanelerin dolup taşması, suçlamaların bir türlü bitmemesi bu mahkemelere ve kızlara şüpheyle yaklaşılmasına neden oldu. 29 Ekim 1692'de mahkemeler kaldırıldı.
Farklı mahkemeler yargılamalara devam etse de daha fazla idam gerçekleşmedi ve son cadı mahkemesi Ocak 1693'te yapıldı. Bu çılgınlığın bilançosu 43 tutuklama ve 20 ölüm olmuştu. Birçok kişinin mallarına devlet tarafından el konulmuştu. İnsanlar evini, mülkünü kaybetmişti. Olayların en başında tutuklanan Tituba ise canını kurtarmayı başarmış fakat başkalarına satılmıştı. Peki cadı suçlamasında bulunanların akıbeti ne oldu? İnsanları cadı olarak suçlayan Abigail Williams pişmanlıktan genç yaşta öldü. Papaz Samuel'ın oğlu Noyes delirdi. Papaz Samuel köyden sürüldü. Histeri krizi geçiren kızlardan Ann Putnam Jr. 2 hafta içinde anne ve babasını kaybetti. Kasabasından af diledi, ölene kadar evlenmedi. Mezarı kayboldu. Bu mahkemeler aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki son cadı avını da temsil ediyordu.